17 Eylül 2022 Cumartesi. Resmi Gazete. Sayı 31956. Yönetmelik. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan. Bankaların değerleme hizmeti almaları ve bankalara değerleme hizmeti verecek kuruluşların yetkilendirilmesi ve faaliyetleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. Madde 1. 12 Ocak 2017 tarihli ve 29.946 sayılı resmi gazetede yayımlanan bankaların değerleme hizmeti almaları ve bankalara değerleme hizmeti verecek kuruluşların yetkilendirilmesi ve faaliyetleri hakkında yönetmeliğin 5. maddesinin 7. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 7. Bankalar, değerleme kuruluşlarından nakdi veya süreli ya da süresiz teminat mektubu dahil gayrinakdi teminat isteyemez ve değerleme raporlarındaki hatalar sonucu zarara uğradıklarına dair tek taraflı beyanlarıyla bağımsızlığı zedeleyici şekilde uygulama ve yöntemler kullanamazlar. Bankalar, her ne surette ve gerekçeyle olursa olsun, değerleme raporuna konu varlığın değerleme kuruluşları tarafından satın alınmasını veya devralınmasını talep edemezler. 9. Değerleme kuruluşu ve değerleme kuruluşu ile tam zamanlı istihdam ilişkisi bulunanlar, başka bir değerleme kuruluşuna değerleme hizmeti veremez. Madde 2. Aynı yönetmeliğin 8. maddesinin 1. fıkrasının, bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 4. fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, 5. fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir. Her bir değerleme raporunun hazırlanarak teslim edilmesi için değerleme kuruluşuna verilecek sürenin bağımsız bölüm niteliğindeki işyeri ve konutlar için işin geldiği gün hariç 3 iş gününden diğer gayrimenkuller için işin geldiği gün hariç 4 iş gününden az olmaması, verilen bu süre dolmadan raporların değerleme kuruluşundan istenememesi ve buna yönelik banka içi düzenlemelerin yapılması. Bankalar tarafından değerleme hizmeti alınmasını müteakip müşteri ile kredi ilişkisine girilmemiş olsa dahi bu kapsamda düzenlenen değerleme raporları ile 20 NC madde kapsamında aynı konuya ilişkin birden fazla düzenlenen değerleme raporları da bu hesaplamaya dahil edilir. 6. Bankalar, EPK tarafından belirlenen asgari ücret tarifesinden az olmamak üzere, değerleme ücretinin dışında birlik tarafından yayımlanan, kurum ve EPK tarafından uygun görülen genelge ile belirlenen ulaşım masrafını da değerleme kuruluşuna ayrıca ödemekle yükümlüdür. Banka ile değerleme kuruluşu arasındaki sözleşmeye, ulaşım masraflarının değerleme kuruluşuna ödenmeyeceğine ya da kesintili olarak ödeneceğine ilişkin hüküm yazılamaz. 7. Değerleme ücreti rapor teslim tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde değerleme kuruluşuna ödenir. 8. Bankalar, 20 NC madde uyarınca 3. bir değerleme raporunun gerektiği durumlarda hazırlanan değerleme raporları için, söz konusu değerleme raporlarını düzenleyen tüm değerleme kuruluşlarına EPK asgari ücret tarifesinde belirlenen ücretten az olmamak üzere gerekli ücreti ödemekte yükümlüdür. Madde 3, aynı yönetmeliğin 9. maddesinin 1. fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. Bu fıkranın D bendinin 1 numaralı alt bendi, bankalar dışındaki nitelikli pay sahipleri için uygulanır. Madde 4, aynı yönetmeliğin 17 NC maddesinin 1. ve 2. fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yetkili değerleme kuruluşunun kontrolünün edinilmesi veya el değiştirmesi sonucunu doğuran pay edinim ve devir işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin SPK'dan onay alınması sonrasında söz konusu durum, 10. maddenin 1. fıkrasının, yumuşak G, bendinde belirtilen belgeler ile birlikte kuruma bildirilir. 10. madde çerçevesinde kuruma iletilmesi gereken bilgi ve belgelerin tamamlanmasını takiben kurumca yapılacak değerlendirme neticesinde, 30 gün içerisinde olumsuz görüş bildirilmemesi halinde işlemler tekemmül ettirilir. Ki yetkili değerleme kuruluşları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanan ve bir örneği ek, bir de yer alan bilgi formunu kurumun belirleyeceği usul ve esaslara göre kuruma iletir. Madde 5, aynı yönetmeliğin 20 NC maddesinin 2. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ki 10 milyon Türk lirası üzerinde değere sahip gayrimenkuller için 30 gün içerisinde farklı değerleme kuruluşlarına 2 adet değerleme raporu yaptırılır. Aynı konuya ilişkin iki rapordaki değer farkının %10'dan az olması durumunda,
bu iki rapordaki değerlerin aritmetik ortalaması, farkın %10'dan fazla olması durumunda ise ilk iki değerleme kuruluşu dışındaki üçüncü bir değerleme kuruluşuna değerleme yaptırılarak birbirine en yakın olan iki değerin aritmetik ortalaması esas alınır. Bağımsız bölüm niteliğindeki işyeri ve konutlar için hazırlananlar hariç olmak üzere söz konusu raporların asgari 5 yıllık mesleki tecrübeyi haiz değerleme uzmanı tarafından hazırlanması zorunludur. Madde 6, aynı yönetmeliğin 21. maddesinin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bankalar tarafından 4. maddenin 1. fıkrası uyarınca yaptırılması gereken ve gayrimenkul projeleri veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi dışında kalan değerleme faaliyetlerinde, 4, 5, 6, 7 NC maddeleri, 8. maddenin 1. fıkrasının, A, B, C, Ç ve D bentleri ile 2., 3., 5., 6., 7., 8. ve 9. fıkraları, 12 NC maddenin 1., 2., 3., 4. ve 5. fıkraları, 13. maddenin 1. fıkrasının A ve B bentleri ile 3. fıkrası, 14. maddenin 2. ve 4. fıkraları, 19. maddesi ile 20 NC maddesinin 1. fıkrası hükümleri uygulanır. Madde 7, bu yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer. Madde 8, bu yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.